Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzda Poyraz'ım var. Poyraz hoş geldin. Hoş bulduk Ömer abi. Nasılsın? İyisin? İyiyim Ömer abi, sağ ol sen. İyi sağ olasın. Özledik seni. Ben de Ömer abi, özledim videoları gibi. Vallahi biz de özledik. Arkadaşlar bugünkü videomuzda İbn Zenhur'un bize gönderdiği bir tane istihbaratçı var. İstihbaratçı buraya gelecek. Bizim ülkemizle alakalı çok kötü bir plan yapıyorlarmış. Yani bir büyü yapacaklar. Bu büyüyü nerede yapacaklar? Nasıl bir büyü yapacaklar? İstihbaratçı bize gelip söyleyecek. İlk defa şöyle istihbaratçıyı canlı canlı çekeceğiz yani videoya. İlk defa o şekilde oluyor. Çünkü daha önceden istihbaratçılar bireysel davette bana bir şeyler söylüyorlardı. Şimdi İbn Zenhur bana bir istihbaratçıyı gönderecek. Bana dedi ki sizinle ilgili bir büyü yapılacak. Bu büyü bana mı yapılacak, bize mi yapılacak, ülkeye mi yapılacak, nereye yapılacak bilmiyoruz. Şimdi onu çağıracağız, onu bekleyeceğiz. Davetini yaptık. Poyraz gelmek üzeredir ama biz bayağıdır bekliyoruz ama daha bir saat olmadı. Olmamıştır Ömer abi, Bir daha bir saat, saat olmadı. bir saat olmadı. Bakalım ne olacak. Sence neyle ilgilidir? Hiç bilmiyorum Ömer Bizle abi. ilgili olabilir. Çünkü daha önce şey oldu. Bak şey olduğu için, büyü olduğu için burada mumları hazırladım. Bir de şöyle bir şey aldım. Bu da kokulu mum. Miski amber ya. Ne güzel kokuyor bu. Acayip güzel kokuyor. Şöyle bir bunu da yakacağız. Bunu da bugün yakacağız. Hem güzel koksun hem de bir şey olsun orada. Bize evet. Eskiden miskler vardı ya. Şöyle yağ gibiydi böyle küçük. Sen hatırlamazsın bilmezsin de Poyraz. Böyle yapacağız. Suyumuzu da koyalım da davetli gelirse şöyle bismillahirrahmanirrahim. Böyle gösterelim. Bunun içinde su vardı. Ben bu suyu hiç almadım. Su kendiliğinden buharlaştı gitti. Okunmuş su olduğu için kendi kendine buharlaştı gitti. Hiç dökmedim de. Zaten şeyi de kireci de buraya gelmiş bak. Alttan akmış ya. Bunun altından akmış. Kireç oraya gelmiş. Dedim hiç ellemeyeyim orada kalsın. Bakalım nasıl gelecek. Arkadaşlar bugünkü videomuzun Almanya'dan bir sponsoru var. Yabancı bir sponsorumuz değil. Yaşar Çakır. Yaşar abi Almanya'dan bugünkü videomuza sponsor oldu. Hemen ismini yazalım. Bir de sen gör özel defterine. Almanya'dan Yaşar Çakır. Almanya'dan. Yaşar Çakır. Evet Yaşar Çakır. Sevgilerimle, sevgi ve dua ile. Yaşar Çakır. Yaşar abiye buradan selamlarımı sunarım. Hürmetlerimizi sunarız. Yaşar abi bizi devamlı takip ediyormuş. Yani o sıra işleri bile olsa, yoğun bile olsa bizim video başladığı zaman bizi sağlam takip eden bir takipçimiz diyelim Yaşar abimize. Buradan selamlar olsun. Almanya'ya selamlar olsun. Allah'a emanet olsun. İnşallah Rabbim işini gücünü rast getirsin. Yaşar abiye buradan selamlar. Yaşar abi de bize birkaç sefer sponsor olmuştu değil mi? Evet Ömer abi, oluyordu. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Video altında da link var zaten Ömer abi. Evet videolarımızın altında link var. Linkten de gönderebilirsiniz. Ya oradan bakabilirsiniz daha doğrusu da. Şöyle söyleyeyim. Poyraz bu istihbaratçılar gelmediği zaman şey oluyor ya biraz yakalım ya mumumuzu. Tamam Ömer abi, ne olur ne olmaz. Şu acaba yandığı zaman da koku verecek mi? Merak ediyorum onu ben de. Şimdi koku veriyor. Yalandan olmasın. Yandığı zaman bir bakacaksın yandığı zaman koku vermiyor. Oh. Aa, küçüldü. Şunu da yakalım. O şey daha yeni Ömer abi, belki ondandır. Büyüyecek. Ateşi büyüyecek. Şunu da yakalım mı? 3 tane yansın. Olur. Bakarsın İbn-i Zenhur kendini gösterir. İbn-i Zenhur bunun içine de mum damlamış. Bak. İyi ki içmemişiz. Geç o Hunharca kullanıyor. hunharca kullanıyoruz evet. O suyu geçe aslında içmeyiz yani içmek için değil. Geçen ben onun içine o büyülü şeyleri koydum. Ondan sonra hiç ellemedim. Büyü temizleme için kolye falan gelmişti ya. Ne olacak acaba ya şu?
Bunlar da bir otantik oldu ha burası. Poyraz şöyle bir geri gelsene. Gel. Gel gel gel. Orada. Evet. Şöyle biraz durayım. Daha önce buradan baktığımız zaman, yani biz uzaktan baktığımız zaman direkt karşımıza çıkıyordu. Şimdi tam karşımıza çıkma zamanı da. Şöyle bakalım. Az geri gelelim. Poyraz sen biraz köşede dur kitaplığın köşesinde dur. Ayağın takılmasın da. Gel. Poyraz gel. Gel gel. Herhalde içeride. Geride dur biraz. Üçlü mum. Çok mu ışık oldu? Aha gelmiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bize kendini tanıtır mısın? Ben İbn Zenhur'un gönderdiği istihbaratçıyım. Biz istihbaratçı dediğimiz için mi istihbaratçıyım diyorsun? Ben bir haberciyim. Size İbn Zenhur'un emriyle geldim. Efendim, oluşan bir olay var. Sizin hakkınızda şu an 3 kadın, bir erkek. Bunlar 60'lı yaşların üzerinde. Büyük bir büyü yaptılar. Bu büyü ise sizin topraklarınızda gömüldü. Nasıl gömüldü? Büyüyü bir sandığın içine koydular. Ve bunu toprağa gömdüler. Peki neyle ilgili bu büyü? Kiminle ilgili? Bölgesel bir büyü. Metafizik saldırıların en kötüsü. Metafizik saldırıların en kötüsü. Poyraz gel Poyraz. Metafizik saldırıların en kötüsü. İbn Zenhur burada mısın? İbn Zenhur. Poyraz. Bak burada sarı olmuş. Gördün mü? Geçenki kolyenin bak sarı. Renklere bak. Geçenki kolyenin zehri oraya gelmiş. Ağır bir büyü olmuş. Metafizik saldırıların en büyüğü. Nasıl bir büyü? Sandığın içine koydu. Toprağın altına koymuşlar diyor. Sandığın içine koymuş. Bize söylese bunun bir anlamı yok ki bize söylemesin. Ne yapalım bunu? Sandığın içine koymuşsa 60'lı yaşların üzerinde. Bunlar Müslüman değil. Bunlar Müslüman değil. Bunlar ülkeye yapılan büyü. Poyraz. Bir de 60 yaşlarında. 60 yaşların 3 kadın bir erkek. 4 kişiler demek ki. 60 yaşların üzerinde. Poyraz şöyle gel. 60 yaşların üzerinde. Demek ki büyü neyle ilgili? Bölgesel bir büyü. Nereye gömmüşler? Hangi yere gömmüşler? Hangi şehirde yapılmış? Acaba şey yaparsak sandığı bize getirebilir mi? Sandığı getiremez. Sandık nasıl bir sandık acaba? Büyük bir sandık olabilir mi? Belki de küçük Küçük bir sandıktır. Ömer abi. Küçük bir Sandığa sandıktır. Büyü gömemezler. Bence. Küçük bir sandıktır ama büyünün türlü şeyleri var. Belki de bir öküzün kafasını kestiler. Sandığa niye koysunlar ki? Öküzü sandığa koydular. Deforme olmasın diye. Hani toprağın altında çürür ya. Eğer büyü toprağın altında çürürse zaten etkisi gidiyor onun. Toprağın altında çürümemesi için bu şekilde bir uygulama yapmış olabilirler.
toprağın altında çürümesin diye. Bakın yağmur, çamur onu bir şekilde çürütüyor. Toprak onu çürütüyor. Toprağın altında çürümesin diye sandığın içine koymuşlar. Belki de hani biz bir sefer Çaylıkdüzü'nde bir şey çıkardık. Öküz başı çıkardık. Bu öküz başının onun gibi bir şeyin içine koymuşlardır. Ama içine ne koymuşlarsa o büyüyü buraya getirtebiliriz. Büyüyü buraya getirtelim. Büyüyü çıkartalım. Metafizik saldırı. Ne istiyorlar bizden ya? Poyraz. Ne istiyorlar yani metafizik saldırı? Metafizik saldırı, metafizik bu kalleşlerin işi. Gücü yetmeyen kalleşlerin işi. Başka bir şey değil. Bakın bir kalleşin, bir düşmanın hani diyorsun ya gücü yetmeyen bir düşman. Bakın rüyanızda bir yaratık görseniz veya maymun görseniz gücü yetmeyen düşmandır bunlar. Sana düşmanlık besliyor ama sana gücü yetmiyor. Bunu ne şekilde size düşmanlığınızı yapıyor? Şöyle yapıyor. Ortalığı karıştırarak, iftira atarak, yalan söyleyerek, size bir zarar vererek, sizin haberiniz olmadan size zarar vererek yapabiliyorlar yani bunu. Aa, evet kokusu var Poyraz. Ömer abi. Aha. Şöyle yapın, ateşin kokusu geliyor. Miskin kokusu ama şeydeki gibi yoğun değil. Mumdaki gibi yoğun değil. Güzelce. İbn Zenhur. İbn Zenhur'un talimatıyla gelmiş. İbn Zenhur. İbn Zenhur belki bir İbn Necem'in gibi yetkili midir? Yetkili değildir. İbn Necem'in düşüğüdür. Ama İbn Zenhur'un bize çok faydası olacak. Poyraz. İstihbaratçı. Nereye gitti dedin? Şeye. Nereye bir öğrenelim ya. Nerede yapıyor değil mi? Bakayım bir. Bakalım abi. Ver bir bakayım. Şöyle bakalım. Az geri gel. Az geri gel. Orada. Orada ama ha. Orada olduğunu biliyorum. Gel be. Hep burada oluyor da şöyle dönüyorum. İyice geri git Poyraz. İyice geri git. Allah Allah içeride de yok. Mumlar acaba yandığı için şey olabilir mi? Acaba belki de fazla ışık geldi. Şöyle bakalım. Poyraz sen şöyle geri git. Ah işte. Demek bölgesel bir büyü. Bunu nerede yaptılar? Nerede yaptıklarını söyler misin? Bu büyüyü Nevşehir bölgesinde yaptılar. Eski bir mağaranın içerisinde bunu gömdüler. Eski bir mağara mı? Evet. Bu mağara yağmur yağdığı zaman içine su giren bir mağaradır. Ve orada tılsım ile gömüldü. Peki amacı ne? Yani bir şahsa mı yapıldı? Ülkeye mi yapıldı? Bölgeye dedin de az önce. Hangi bölgeye? Sizin ülkenizin tamamına sayılır. Bu bir bölgesel büyü. Bunun zararları, etkileri olacaktır. Ve sizi de etkileyecektir. Oradaki bölgenin insanlarını da etkileyecektir. Bölgenin insanlarını. Peki sen bu büyüyü neyin içine koydular? Ne yaptılar? Yerin altına mı gömdüler? Yerin altına gömdüler dediğin büyüyü
küçük bir sandık içerisinde bu büyü gömüldü. Sen o büyüyü getirebilir misin bize? Büyünün yanında bir şişe var. İçinde köpek yağı var. Ve bununla tütsülenmiş bir büyü var. Tamam, getirebilir misin? Büyüyü getiririm. Eğer o bozulursa hepsi iptal olur. Köpek yağı mı? Tütsülenmiş. Köpeğin tütsü şöyle. Köpeğin yağını, bakın lan, köpek yağı ne kadar pis bir şey. Onun yağını böyle bir şeye bulaştırıyorlar. Daha doğrusu akıtıyorlar. Sonra ateşle yakıyorlar. O ateşin üstünde o büyüyü tütsülüyorlar. Yani büyünün, o ateşin, o dumanın, o pis şeyinin o ellerindeki büyüye bulaşmasını sağlıyorlar. Büyü getirirsem her şey iptal olur. Hepsi yani şöyle. Kendi başına o köpek yağı bir işe yaramaz. Bir mağara, yağmur yağdığı zaman içine su dolan bir mağara. Öyle bir mağara var mı Nevşehir'de? Nevşehir. Öyle bir mağarada vardır, yağmur yağdığı zaman içine su giren. Vardır Ömer abi. Şöyle Mağara- var. Mağara dolu değil mi o? Ora mağara dolu, küçük eski mağaralar var da şöyledir. Mağaranın içinde, mağaranın üst kısmında delikler vardır. Su giriyordur oraya. Öyle bir mağara. Bak, yerini de söyledi. Bize o zaman büyüyü getirsin. Büyüyü getirsin bize. Biz burada büyüyü bozalım. Değil mi? Olur. Evet. Büyüyü burada bir uygulama yapalım. Burada bir Oradan işlem. sandığın içinden mi alacaksın? Sandığı getiremez ki. Küçük bir sandık diyor. Sandığın Ve içinden alacak. biz biliyorduk. Sandığın içinden getirecek. Şeyi getirecek. Büyüyü getirecek. Artık nasıl bir şeyse, belki kitap gibi bir şeydir. Böyle bir büyü vardır. Böyle bir şeydir. Büyük bir şeydir yani. Küçük bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok stres yaptım. Bölge insanına da zarar olacak. Bakın, öyle bir etki yapıyorlar ki, öyle bir metafizik etki yapıyorlar ki insanlar uyuyamıyor. Uyuma sorunu var. Kimse uyuyamıyor. Hiç kimse. Yatıyorsun, uyuyamıyorsun. Kafayı yiyecek gibi oluyorsun. İnsan bir aptallaşıyor. Sabah kalkıyor. Yani o topu uyumuş, mesela saat 10'a 11'e kadar uyuyamıyor. 9'a kadar uyuyamıyor. 9'dan sonra hafif bir uykusu geliyor. En verimli olacağı zamanda, en işe yarayacağı zamanda uykusu geliyor, uyuyor. Ne oluyor? O gün bitiyor. Bu uyuyan kişiler de şöyle, gece uyuyamıyorsun, gündüz oluyor ve uyandıktan sonra bir bakıyorsun namaz saati geçmiş, her şey birbirine karışmış, gün bitmiş. Uyku ölümün yarısıdır zaten. Fazla uyumaktan bir fayda çıkmaz. Yani bir 6 saat, 7 saat uyuduğun zaman, yetişkinlerde aslında 8 saat diyorlar da 6 saatte yetiyor yani, 6 saat. Mesela çok yorulmayan biri için 6 saat uyusan yeter. Ama yorulan biri, mesela çalışıyor, beden gücüyle çalışan biri 8 saat uyuduğu zaman, o zaman yorgunluğunu atar. Beden gücü. Beden gücü, bakın, ben çocukken inşaatlarda çok çalıştım, yoruluyordum, aşırı yoruluyordum. O sıra işte, o zaman uyuduğumuz zaman, sabah kalktığımız zaman yorgunluğumuzu atıyorduk. Ama biraz da mesela uykumuzu alamadığımız zaman, aynı sanki bizi yumrukla dövmüşler gibi, bir kamyon sopa yemiş gibi uyanıyorduk. Diyorduk, biz niye yorgunluğumuzu atmamışız? Bu yüzden öyle bir saldırı yapıyorlar ki insanların ruh dengesiyle oynuyorlar. Bu ruh dengesi bir şekilde kavga mavga oluyor. İnsanlar birbirleriyle geçinemiyorlar. Birbirleriyle birbirlerine kötü sözler söylüyorlar. Kimsenin tahammülü kalmamış. Ufak bir şey olduğu zaman hemen karşıdakini öldürmek. Ya arabada tartışıyorlar. Bir bakıyorsun arabadan indi. Adamı öldürecek elinden gelsin. Ne oluyor sana ya? Ne oluyor?
Ne oluyor sana? Biraz sabır ya. Biraz sabret ya. 2 dakika sabret. Tamam ağam sen geç. Sen geç de ya. Sen geç. Terbiyesiz insan da çok. Onlara da diyorum da. Terbiyesiz insan da çok. Rabbim cümlemizi kör şeytanın belasından korusun. Kötülüklerden, böyle saldıran kötü insanların şerrinden korusun. Uzak tutsun hepimizi. Cümlemizi. Kötü insanlar uzak tutsun ya. Büyü yapanlar defolup gitsin ya. Bu ülkede yaşamasınlar. Bu ülkeye zarar veren kim varsa defolup gitsin ya. Vallahi kalmasın burada. Buranın ekmeğini suyunu içmesin. Buranın ekmeğini suyunu içip buraya ihanet edenler defolup gitsin. Büyü. Sen nereye? Kime hizmet ediyorsun? Nerede kaldı ya Poyraz? Ey davetli. Poyraz gel istersen bir. Allah Allah. Ben şu mumlardan bunu bana ver. Mumlardan birini söndürelim. Söndürelim mi? Gerek yok Ömer abi ya. Yansın. Nasıl oluruz ki? Yok çok aydınlık oldu diye mi gelmedi acaba dedim. Yok, bence Sence koridorda çıkar. Bence. olabilir mi? Orada fazla gitti, bizime de fazla gitti. Hı hı. Davetli burada mısın? Davetli. Büyüyü bize getirebilecek misin davetli? Allah. Oh ya. İbn Zenhur. Hafiye Zenhur. Hafiye Zenhur. Poyraz gel. Gel Poyraz gel. Davetli şimdi de gelmemişse artık. Evet. Ey davetli. Büyüyü getirdin mi bize? Orada bir bekçi bırakmışlar. Yani tılsım. Bu tılsım için yardımcılardan birini gönderirsen ben o büyüyü sana getiririm. Yardımcılarımdan mı? Sen benim yardımcılarımı görüyor musun? Evet. Etkisi ve gücü yüksek olan bu yardımcılarımdan biri benimle gelsin ve oradaki tılsımı bekleyeni göndersin. Ben de büyüyü alıp gelebilirim. Nereye göndersin yardımcılarım? Sen yardımcını gönder. Onlar ne yapacağını bilirler. Tamam, hemen gönderiyorum. Allah Allah, yardımcılarım demek onlar bilir. Sen yardımcılarını gönder. Tamam, hemen göndereyim. Poyraz. Evet. Zaten duydukları için tamam duyduk. Gidebiliriz diyor. Evet. Evet. Yardımcılarımdan bir tanesi gitti oraya. Gitti. Öyle bir şey ki nereye gittiğini biliyor. Nerede ne olduğunu biliyor. Tılsımdan haberi var çünkü o da burada. Çünkü şöyle ben davet yaptığım zaman yardımcılarımın da davetini yapıyorum. Onlar hep burada oluyor zaten. Davetlerde hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Mesela böyle olacak. Eğer müdahale etseler durum karışabilir. Davetlerle ilgili müdahaleleri onların kısıtlı. Yani ben daha doğrusu müdahale etmelerine izin vermiyorum. Müdahale etseler benim birçok şeyimi engelleyecekler. Ama bazen şöyle oluyor. Bazen bana fikir verebiliyorlar. Mesela gelip söylüyorlar. İşte şu var.
Bu var. Ya da böyle yaparsan şöyle olur. Gibilerinden bir şeyler oluyor, bazen oluyor. Oh, yardımcılarım gitti. Tılsım o zaman geldiği zaman büyüyü getirecek. Evet, geldiği zaman büyüyü getirecek. Nasıl bir büyü ya? Büyü kitabı olabilir. O zaman şöyle yaparız, şu tası ters çeviririz. Balkonda yakarız onu. Bir yerde yakarız artık onları. Eğer büyüye göre, büyünün büyüklüğüne göre ona bir işlem yapacağız. Bakalım ama ne gelecek? Ne geleceğini de bilmiyorum. Bize kalkıp bize öküz kafasını getirmesin. Hortumla yakarız onu. Hortumla mı? Şey mi? Öküz kafasını. Hı hı. Nerede yıkayacağız? Banyoda yıkarız. Şeyde, balkonda. Balkonda yakarız onu. Balkonda onun üstüne benzin döküp yakmak lazım. Hava. Yanmaz da o. Öküz başı. O kadar ya, o kadar değil, o kadarını getiremez. Öküz başı nerede getirecek? Şunu. Şey bırak ya. Bunu nasıl götürecek? Götüremez ki şu yassı. Bu yassı götüremez. Bu yastık büyük mesela, parça olarak büyük. Düşünsene. Aldı bunu götürdü başka bir yere. Öyle bir şey olsa sağda solda eşya kalmaz. Çok küçük çekirdek kapaması rağmen. Ha, ufak tefek şeyler mesela bu büyülerde bakın. Büyülerde işte işleme göre nasıl bir şey yapmışlarsa alıp getirebiliyorlar. Büyülerde. Bizim şey mesela kolyeyle geldi ya, kolye geldi. O büyülü kolyeyi o muydu? Evet. O geldi, onu aldılar toprağın altından. Altın tozunun içinden aldı buraya getirdi. Ama ağırdı yani. O nasıl bir ağırlıktaydı? Hemen hemen işte 100 gram yoktu ya, 50 gram falan yoktu. 40 gram falan var mıydı? 50 gram. Yani 100 gram yoktu işte. Herhalde tahminime göre abi. 100 gram yoktu ya, yok. Allah Allah. Davetli, ey davetli. Yüz gram yoktu. Ey davetli. İbn Zenhur burada mısın? İbn Zenhur. Poyraz, gelsene bir. Gel bak. Tasın içi kararmış, gördün mü? Tasın içi kara. Bak. Tasın içine bak. Simsiyah. Bu böyle değil daha. Gölgesi vurmuyor mu? Yok, gölge değil. Tasın içi kara bak. Bak, ışık tutuyorum. Tasın içi simsiyah oldu. Tasın içi aynı şu dış rengi gibiydi. Allah Allah. Yamulmuş. Bakar mısın? İşte o günkü büyünün sertliğini buradan anlayabiliriz. Nasıl yanmışsa. Tası yakmış. O kadar etkili bir büyü ki tas yanmış. Tas diyorum ya. Çömlek bardak ya o. Çömlek bardak. Gelmesin. Kim bilir taneye uzun yol. Nevşehir buradan kaç kilometre? Nevşehir 700-800 var mıdır? Böyle çapraz yaparsak, şöyle yaparsak. Onlar için kilometre önemli değil. Tabii saniyelik orada. Adam oradan şeyden bir kalkıyor. Keos'tan saniyesinde buraya geliyor. Evet. Yardımcım şu an burada. Demek ki işlem tamam. Büyük ihtimal o tılsımlıyı gönderdi ve kendi buraya geldi. Buraya geldiğine göre o da büyüyü alıp gelecek. Poyraz. Eğer bizim davetli geldiyse o da buradadır. Şöyle geri gidelim. Geri iyice. Şöyle bakalım hele. Ey davetli, burada mısın? Davetli, büyüyü getirdin mi? Ne büyümüş be. Acayip merak ettim şimdi daha. Nasıl bir şey gelecek? Öküz başı mı gelecek? Yoksa başka bir şey mi gelecek? Allah Allah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Bardağın böyle kararması daha yeni fark ettim. Çok değişik.
O zaman işte mesela metafizik etkinin çıkışını bu şekilde anlayabiliyoruz aslında. Metafizik etki bardaktan çıktı, bakın bardaktan. Metafizik etki çıktı ve bardağı kararttı. İnsanın içi de böyle kararıyor. Poyraz gel. İnsanın içi de böyle kararıyor tabi. Büyü yapıldığı zaman da insanın içi simsiyah olur aynı. Poyraz geride dur da. Ey davetli, ne oldu? Güzel bir haber ver. Öküz başını getiremedin mi? Başarısız mı oldun, ne oldu? Davetli büyü getiremedin mi? Büyüyü getirdim. Nasıl bir büyü? Büyük mü? Büyünün kalbini getirdim. Bir yılanın karnına koyulmuş bir büyü. Yılanın mı? Evet. Öldürdükleri yılanın karnına koymuşlar. Ve bu sandığın içindeydi. Bu ağır bir büyüdür. Ben bu büyünün kalbini sana getirdim. Nerede? Onu sana vereceğim. Onu bana verecek de. Poyraz. Poyraz gel Poyraz. Poyraz gel. Almış mı Ömer abi büyüğü? Bak büyü orada. O büyü bu mu? Ney bu? Büyüdür Ömer abi. Aldım dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Niye sarılmış Ömer abi? Bu poşet. Naylon bir şey. Dur bakalım. Yılanın karnından mı almış? Yılanın karnından dedi de. Yılanın karnı olsa şey olur bu. Yağlı mağlı olur. Bu ne? Sanki bak. Bak eritilmiş. Poyraz bunun üstüne bal mumu eritmişler. Bak. Dur şöyle yapayım. Bak. Görüyor musun? Bak. Evet. Bak gördün mü? Hı hı. Bal mumu dökmüşler bunun üzerine. Mühürlemişler. Mühürlenmiş. Burada da var. Gel. Bal mumu dökülmüş. Bunu şöyle. Bu eritilmiş evet. İçine kadar doldurmuşlar. Bak. Her yerine. Bu ne? Zehir olabilir ha. Ben niye bunu çıplak eldivenle, keşke eldivenle şey yapsaydım. Bak bu zehir olabilir. Bak. Bak neler Değil dökülüyor. Ömer abi. Bu bence aynen. Bal mumuna benzemiyor ama zehir bu. Biz başka bir yerde mi yapsaydık ki bunu acaba? Bunu mu? Bir açalım bak. Bezin üstünde falan. Açalım. Büyünün kalbi dedi bu. Açalım bakalım da. Bir şeyler var mı? İçinden bir şey çıkmaz. Acayip kokuyor. Bak. Gördün mü? İşini sağlam yapmış. Eritmiş. Bunu eritmiş, mühürlemiş bir de. Bunu da dökmüş içine. Bak her yeri bundan. Poşetin her yeri ondan. Poşetin her yeri bal mumuna sürmüş. Bal mumu olduğunu tam olarak. Bal mumu evet. Bak. Şöyle dikkatli açmam lazım da bunun içinde çünkü.
Bu ne? Deri. Deri mi? Deri ip. Parlıyor mu? Parlıyor ya değil mi? Bak. Biraz parlıyor. Bak. Gördün mü? Mühürlenmiş. Bak ipi görüyor musun? Benimki kamera abi. Ha, görünüyor. Bak. Şöyle üçgen yapayım. Şöyle göstereyim. Bak gördün mü? İpi mühürlemişler. Ha, ortadan ikisini birbirine bağlamışlar. Birbirine mühürlenmiş. Bunu nasıl açacağız? Makas getirmem lazım. Mühürlenmiş o. Makas getireyim. Ya sağlam yapmış. Biraz. Bunlar işini sağlam yapar. Onu mühürlemiş, buraya tek düğüm atmış. Bunlar burada dursun. Bu neymiş ya? Bak bunu özel yapmış. Buna sarmış. Pis kokuyordur Ömer abi. Oo, nefesimi kesti. Zehir olabilir ha. Davetli mi buradaydı? Ay, Arda geldi gibi ama. Tam kameraya göstermeyelim de Ömer abi. Olur ne olmaz. Oh. Oo. Bu büyünün kalbi mi? Poyraz. Görüyor musun? Görünüyor Ömer abi. Davut yıldızı. Ortasında şey var. Burada ağaç gibi ama bu insana benziyor. Aa. Köklü davet yapmışlar. Bak şuradaki gözü görüyor musun? Bak göz. Bak burada göz var. Bak. Evet görünüyor. Bak bu yukarıya da elle çizmiş. Bak bunlar el yazması. Bu hazır bir şeye yapmış bunu. Yakalım Ömer abi. Etrafına yapmış. Poyraz. Dur bakalım hele bunun nece yazmış bunu ya. Bu Hint yazısına benziyor ya. Karışık yazmış ama Ömer abi. Şöyle büyü her dilde olabiliyor. Mesela Hindistanların yani Hindistanlar yazısıyla da oluyor. Çinlilerin yazısı da şey yapıyor, büyü de olur. Şeyde de oluyor. Farklı İbranice yazılar, Aramice. Bizim yazımızda. Çin Biz- yazılar da mı oluyor? Latince'de biraz zor da. Latince'de yazsan tabii onun da etkisi var. Bir kağıda nefret dolu bir pislik şeyler yaz. Onun bile sana etkisi olur. Ama şöyle hani büyünün şeylerini yerine getirmezsen olmaz da burada anlaşılır. Anlaşılır bir şey arıyorum da. Çok karışık yazmış Ömer. Hepsi birbirine girmiş ki artık. Çok karışık. Bu sanki karalamışlar bir sürü. Ama hepsi bir şey ya bak. SM13 yazıyor burada. Bak burada Mezhuna benim günahım neydi? Bunlar bize gelsin. Bak. Üstten kalan bölge. Üstten kalan bölge. Bu Keoph'tan gelen kitap vardı ya. Hani bir şey verdiler bana. Bir eğitim verdiler. Bu eğitimde
Keops'tan gelen kitapta bazı harfler, bazı yazılar vardı. Aynı bunlar gibi. O yüzden tek tük anlaşılan şey var bak. Burada mesela. Bak şurada. Şöyle tutayım. Aha böyle. Bak. 3333. Bak burada şey yazıyor bak. Yukarı. Aşağı bak. Yazıya bakar mısın? Sen bir şey anlıyor musun bundan? Hayır Ömer abi. Bak yukarı aşağı yazıyor. Ama hepsi birbirine girmiş. Ama var ya asıl ne varsa şurada. Şurada. Ben bunu görmüştüm. Bu belli bir kalıp. Şu ikisi belli bir kalıp. Bunu devamlı kullanıyorlar. Yani bu devamlı kullanılan iki tane kalıp. Bu kalıpların üzerine bunları yapıyorlar. Bunu hemen şöyle yapacağız. Hemen şöyle katlayacağım. Katladığım gibi. Şöyle suyun içine koyacağım. Bu çıtır çıtır sesleri yaptı değil mi abi? Evet. Ne sesiydi biliyor musun? Şöyle yapalım. O Biraz daha su koyayım. Bak biraz suyun üstüne geçsin şöyle. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedrum asmin şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Allah Teala samet la melet ve lem yad ve lem külle güvenat kul ala ta'ala samet. Kul huvallahu teala samet la melet ve lem yad ve lem külle güvenat. Kul evze bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin idâ vekab ve min şerri nefesati fil ukad ve min şerri hasidin izâ hasad. Kul evze bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvesil hannas allazî yuwesvisu fi sudur. Bu şöyle şu an bunun etkisi şu an tam olarak gitmemiştir. Büyüyü bozmuştur ama bunun etkisinin tamamen gitmesi için bunu biz yazılarını silmem lazım. Bunu yazıları sildikten sonra tabi sirkeyle de olur bu. Bakın siz böyle bir şey bulursanız direkt yırtıp atsak Ömer abi. yok yırtıp atarsan o şeyler zaten ben yırtacağım da. Ya da üstüne var olan o yazıları karalasak böyle. Karalarsan da ana hatları altında kalacağı için şöyle parçalayalım. Bunu mesela böyle bir şey buldunuz. Sirkenin içinde bırakırsanız sirke bunu o mürekkebi biraz parçalar eritir. Ondan sonra bir yere bırakın. Kurusun. Sonra da yakın. Bak bunu burada bırakacağım. Bunu şimdi biz balkona koyarız pislikleriyle beraber. Ondan sonra kuruduktan sonra yakacağız. Ve yandıktan sonra hiçbir şekilde tesiri kalmayacak. Şimdi birincisi şu. Bu büyüyü yapanlar tılsımı koruyan, orada tılsım yapılmış ya bir tane şey var. Orada bir bekçi vardı. Bekçiyi benim yardımcılarımdan biri gönderdi. Bu davetli de gitti onu aldı getirdi buraya. Büyüyü oraya koyanlar. Kimin oradan aldığını araştıracak. Davetli burada ama Poyraz gel bir. Araştıracak ve bakalım bir soru versene bir Poyraz. Sanki karşıda. Ey davetli. Burada mısın? Seni görür gibiyim. Büyülerin olduğu şeye bak ya. Çok değişik, saçma sapan bir şey yapılmış. Bir büyü. Ben böyle bir şey görsem derim acemi biri yazmış bunu. Ama öyle bir şey. Davetliye soralım. Davetli orada. Davetli orada. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Davetli. Ne oldu niye gelmiyorsun? Acaba geldi gitti mi ya biz büyüyle uğraşırken? Biraz geriye gel. Evet orada. Ey davetli. Büyüyü açtım.
Bu büyünün kalbi mi? Evet, bu büyünün kalbi. Ama bu büyünün yazısını çok farklı yazmışlar. Ne yazısı bu? Ve bir de bu yazılar çok acemice yazılmış gibi. Acemi değil. Bu büyü etkili ve tesirli bir büyüdür. Etkili ve tesirli. Şu an onun etkisi kaldı mı görebiliyor musun? Büyünün etkisi kalmadı. Ama tesir devam ediyor. Tesir devam ediyor. O parçalar tamamen yok olmadan hiçbir şekilde bozulmayacak. Peki bizim peşimize düşecekler mi? Büyüyü kimin götürdüğünü bilecekler mi? Büyünün kimin aldığını bilmeyecekler. Çünkü senin yardımcın tılsımı koruyanı yok etti. Nasıl yok etti? Evet, onu öldürdü. Öldürdü mü? Buna ben de şaşırdım. Davetli, buna ben de şaşırdım. Allah Allah. Peki bu parçalar kaybolduktan sonra, yok olduktan sonra ben bunları yakacağım şimdi. En iyisini yaparsın. Şu an bu şekilde bitmiştir. Şu an bu şekilde bitmiştir. Poyraz. Yardımcım tılsımı bekleyeni bekçiyi öldürmüş. Biz onu öldür demedik ki. Biz ona yok et demedik ki tılsım. Bakın gitti oraya metafizik olarak bekleyen tılsımın bekçisini, yaratığı yok etti geldi. İyi yapmamış ama. Aslında niye öyle bir şey yaptı ya? Aslında bir yandan bilmiyorum, iyi mi yaptı acaba? İyi yapmadı ya. İyi olur mu? İyi olmaz. Tılsımı bekleyeni öldürmezsin. Gönderirsin oradan. Bazen bozarsın. Ha, şöyle bir şey olur. Nefsi müdafaa yapmış olabilir. Belki bir şey yaptı ona. Saldırmıştır belki. Saldırdı, belki bir şey yaptı. Hani koruma O da amaçlı saldırmıştır. kendini korumak için kılıcını çekti. Ya Allah. Değil mi? Bak, ben de şaşırdım. Davetli diyor ki onu yok etti ve ben buna çok şaşırdım. Ben de şaşırdım. Geldiğinde bir şey de demedi. Tamam, o bekçi yok olduğuna göre büyünün kimin aldığını hatta hiç bilmeyecekler. Oraya koyan büyücüler hiç bilmeyecek. Neyi bilmeyecek? Çünkü büyünün gittiğini bilmeyecekler. Büyünün gittiğini bilseler, bak gel. Büyünün gittiğini bilseler, şimdi bak. Poyraz, kocaman daha bu. Büzüşmüş. Baksana, küçücük olmuş. Bu az önce açtığım koca sayfa mıydı? Bak kaç parça. Bak. Bir şey bunu küçülttü. Ama sen onu yıktın Ömer abi. Yırttım da bak, bu kocaman şöyle bir şeydi. Açtığın zaman suya koyunca küçücük oldu. Şimdi bak. Biz bunu baksana, şimdiden kurumuş. Sudan çıktı Belki çünkü. suya bir daha atınca erir Ömer abi. Suya mı? Bak. Su bulanıklaşmış. Ne olmuş su? O su var ya. O suya suyu şimdi biri içse var ya. Direkt zehirlenir. Bak, o şeyin boynuzu. Görüyor musun boynuzu? Evet. Boynuza bak. Atalım suyun içine. Bak, bu da kendi çizdiği göz. Gözü nasıl çizmiş? Ben çizsem daha güzel çizerim. Bak. Ama iş görüyor. Yeter ki karakterde çizdiği zaman şöyle göz şekli olsun. Göz şeklinde niye çiziyor? Tesir. Her türlü büyünün farklı farklı şekilleri var. Kimisi keçi çizer, kimisi yılan çizer. Kimisi beş başlı ejderha çizer. Altına da şeyleri yapar. O da ne olur? O yaratık ona beş başlı ejderha gibi görünür ve ona saldırır. Kime yapıyorlarsa bu büyü. Bu büyü var ya, bir insana
bir insana yapmış olsalar adamın hayatını mahvedecekler. Bu demek ki bölgeye yapılmış. Çünkü ben burada pek bir şahsi bir isim görmedim. Ama bir yerde Esma yazıyordu. Bir kız ismi miydi acaba? Şöyle bunun içine atalım. Suyun içinde biraz daha çözülsün. Biz bunu kurutup yakacaktık Poyraz. Niye suya koyduk ki? Ya Ne? işte Amir abi bence Az da şey olsun. Rakam yazılar gitsin değil mi? Bu ne acaba bu? Bak sarmak için belki de kullanmışlar. Yani. bak. Yeni yapmışlar herhalde. Yok. Yeni değil bu. Bu hazır satıyorlar mı bunu acaba? Bunu var ya. Bir yerden alıyorlar bence. Bunu aldıkları yer şöyle vardır. Onların şeyleri vardır. Mesela büyük kırtasiyesi. Gidiyorlar oradan diyor ki bana bir inek başı. Oradan bana işte kara muska, kara sakız. İpti bilmem neydi. İnek yağı, köpek yağı, domuz yağı. Bunlar tabi hani normalde biz bozmak için gidip şey yapmıyoruz mu? İşte miski amber alıyoruz. Ondan sonra safran alıyoruz. Ondan sonra bu bazı yazılar. Bakın safran, miski, amber. Bunlar nedir biliyor musunuz? Mesela bu büyüyü bozmak için ben koruma duası, koruma şeyleri yapıyorum ya. Bunu yaptığın zaman safran, misk ve mürekkeple bunu karıştırdığın zaman safranla yazdığın yazılar böyle şeylerin içine girdiği zaman bozulmuyor. Bakın büyük ihtimal bunu da şunu da var ya safranla yazmışlar ki yazı silinmesin. Yazı kolay kolay gitmiyor. Onun içinde olduğu zaman yazının böyle biraz silinmesi lazım. Biraz silindikten sonra onu o şekilde yakıyorsun. Yazı üstünde kaldığı halde yakarsan yani gitmeyebilir, bozulmayabilir. Ama biz ne yaptık? Bismillahirrahmanirrahim duasını okuduk. İhlas Felak nasıl okuduk bunun üstüne? Tesiri o şekilde gitti. O şekilde gitti. Bunu yaktıktan sonra da hiçbir şey olmaz. Hatta size şunu söyleyeyim. Tabağın içine koyun. Geçen dedim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evinizde bir büyü buldunuz. Bismillahirrahmanirrahim duasını okuyun üstüne. Üfleyin. 3 defa üfleyin. Bu büyü etkisini ve tesirini götürür yani. Siler. O zaman istediğin gibi yakabilirsin. Bu farklı bir şey. Bunu bir artık kim yapmışsa bunu Müslüman biri yapmamış. O belli zaten. Kimin yaptı? Günah boynuna artık. Günah boynuna. Davetli gelsin de bakalım. Kendi yardımcım nasıl? Yardımcımla konuşacağım. Videodan sonra konuşacağım ama. Yardımcımla konuşacağım. Ömer abi şöyle bir şey olabilir mi? Mesela biri küçük bir büyü yaptı. He. Dedi ki bu büyü benim için dedi. Yuttu büyüyü. Hatta ağzına yuttu. Yuttu. Ha. O büyü mü? Onda mı kalıyor? Nasıl oluyor yani? Şimdi kimin onun adına mı yapılmışsa? Evet, kendisine yapıyor büyü. Kendisine yapılırsa şöyle o büyü zaten midede parçalanır. Ondan sonra biliyorsun gider. Etkisi kalır mı? Etkisi şöyle tabii kalır. Etkisi kalır ama onun işlemi daha kolay olur. Mesela çünkü büyüden kurtuldu o, parçalandı. Ona şey olan musallat olanları kovdun mu? Kimler musallat olduysa onları kovdun mu? Ondan sonra işlemi temizlenir yani. Daha kolay olur onunki çünkü yedi. Zor olan nedir biliyor musunuz? Gömdüğün zaman. Mesela bir yere gömdün ya. Gömdün ya da sakladın bir şekilde bulamıyorsun onu. O biraz zor. Bakın böyle davetlerin getirmesi de kolay kolay o değil yani. Böyle şeyler zor. Bu davetler kolay kolay gidip getirmez. Getirmeler için aynı böyle güçlü yardımcılarının olması lazım. Mesela bunu İbn-i Zenhur gönderdi. Gitti getirdi. Daha önceki gelen davette de bize bir şey getirdi. Normal yardımcılar olur. Bazı hocaların normal yardımcılar olur. Bu normal yardımcılar gidip getiremez. Yani gidip getirenlerin mertebesi biraz daha yüksek, biraz daha güçlü olanlar. Metabolizma olarak, molekül olarak metabolizma değil. Molekül olarak biraz daha güçlü, metafizik olarak biraz daha güçlü olanlar gidip oradan getirebiliyorlar. Ve bu güçlü olanlar da kolay kolay zaten tesir altına alamıyorsun. Poyraz bence şöyle yapacağım. Ben yardımcılarımla bireysel davet yapacağım. Bu bireysel davette de bir soracağım bakacağım sen o adamı niye öldürdün? O bekçiyi. Oradaki metafizik varlığa neden ona bir zarar verdin bir öğrenelim. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.